Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battlefield serisinin yeni oyunu büyük ihtimalle Battlefield 6 hakkında heyecan verici bazı gelişmeleri paylaşacağım. Henüz resmi bir açıklama olmasa da elimizdeki bilgiler yeni bir açık beta testinin yolda olduğunu gösteriyor. Ayrıca yeni BF'nin Türkçe olma ihtimali de var. O konuda da sizlere detaylı bir bilgi paylaşıyor olacağım. Oyun olası çıkış tarihi olsun, bütün bilgileri sizlere bu videoda hazırladım. BF6 ile ilgili her şeyi burada bulacaksınız. O yüzden abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çayınızı kahvenizi alın. Hadi videomuza başlayalım. Bravo 6. Going dark. Şu an için resmi olarak BF6'nın Türkçe dil desteği alacağı açıklanmadı. Lakin EA henüz oyunun resmi adını, çıkış tarihini ya da destekleyeceği dilleri duyurmuş değil. Son zamanlarda EA FIFA için veya yeni çıkacak FC26'nın Steam sayfasında Türkçe seslendirme desteği olduğu resmi olarak açıkladı. Bütün sosyal medyalarda bunu duyurdular. Türkiye pazarına bakış açısından bir değişim sinyali olabilir. Türk lokalizasyon stüdyoları mesela 23 Studios gibi farklı oyunlarda veya yeni çıkacak Battlefield oyunu için Türkçe desteği çıkartabilirler. Bu gelişme BF6 için ne anlama geliyor? Daha öncesinde eğer izlemediyseniz de detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Mustafa Kadir ile yapmış olduğum videomda hem Battlefield hem de Call of Duty ve GTA 6 için Türkçe arayüz gelme ihtimali olacağını tartışmıştık. Call of Duty için yerel Türkçe lokalizasyon stüdyoları yapılan görüşmelerde olumsuz sonuç alındı. Black Ops 7 için de Türkçe arayüz gelmeyecek ama topluluğu dinliyoruz diye Activision bir açıklama yapmış. Bu cevap ne kadar çok moral bozucu olsa da tamamen olumsuz değil. Açıkça topluluğu dinliyoruz demişler. Muhtemelen bu yeni oyunda, Black Ops 7 oyununda Türkçe arayüz çıkmayacak. Farklı konularda hem Call of Duty, GTA veya Battlefield oyunu hakkında konuları tartıştık. Ayrıca de o videoda bütün linkleri de ulaşabilirsiniz. Nasıl yardım edebilirsiniz vesaire. Zaten açıklama kısmında bir sürü detaylar mevcut. BF konumuza tekrar gelelim. Bu hikayeyi biraz sizlere anlatmam lazımdı. Çünkü konuyu anlamanız için gerekiyordu. BF6 için Türkçe desteği gelebilir mi? EA'den umut veren hamle nasıl olacak? Son günlerde Türk oyun toplumunda bir sürü gelişen yeni haberler yaşandı. GTA 6 Türkçe olsun diye veya Call of Duty oyunu veya bir sürü oyunlarda Türkçe yerelleştirme adında bir sürü anketler paylaşıldı. İnsanlar bu konu hakkında düşüncelerini paylaştı. Daha öncesinde bildiğiniz üzere BF1 oyununda Türkçe arayüz vardı. Hatta bayağı Türk tarafından oynandı ve ayrı sevildi. Oyun Osmanlı olsun, askerlerin seslendirmesi benim de BF serilerinde ayrı tuttuğum bir oyundur. EA Battlefield 6'ya Türkçe arayüz ve altyazı desteği eklerse Türk oyuncular için büyük bir kazanç olur. Tabii ki de burada bir dublaj beklentisi çok fazla aşırı absürt olur ama bir Türkçe arayüz beklemek gayet çok realistik. Peki neden Türkçe dil desteği önemli? Oyun içi menüler olsun, silah ayarları, görevler daha anlaşılır olur. Yeni oyuncular için erişebilirlik daha da artar, topluluk büyür, içerik üretimi çoğalır. Ayrıca de oyun deneyimi çok daha keyifli hale gelir. BF1 deneyimini zaten hatırlarsınız. Zaten BF6 Battle Royale olsun hikaye modu da çıkacak. Multiplayer modu da çıkıyor olacak. O yüzden dediğim gibi erişebilirlik çok önemli. Ayrıca arkadaşlar burada biraz parantez açmak istiyorum. Türkçe gelmesi gereksiz demek değildir. Bazı arkadaşlar Mustafa Kadir ile yapmış olduğum videomda söylediklerim biraz yanlış anlamış olabilir. Kafalarda soru işareti varsa bu videoda cevaplayayım. Ben dil konusunda gerçekten donanımlıyım. İngilizceyi rahatlıkla anlayabiliyorum. Hatta farklı dillerde içerik tüketebiliyorum ama bu oyunlarda Türkçe dil desteği olmasına gerek yok demek değildir. Hatta o videoda böyle söyledim. Aksine videoda da açıkça söylediğim gibi bu konu desteklenmeli. Türkçe mutlaka olmalı. Herkes oyunları kendi dilinde oynayabilmeli dedim. Özellikle Mustafa Kadir ile yaptığım videoda da bu mesajı açık açık verdim. Ama bazı kişiler 25 dakikalık bir videonun sadece birkaç saniyelik bölümünde takılarak bütün mesajı yanlış yorumladı. Bu da gösteriyor ki yani okuduğunu anlamak veya dinlediğini tam kavramak çok önemli. Bu nedenle arkadaşlar oyunlar sadece İngilizce bilenleri değil herkese ulaşabilir olması gerekiyor. Özellikle The Witcher gibi rol yapma oyunlarında, bu tarz oyunlarda, hikaye odaklı oyunlarda diyaloglar ve kararlar çok önemli. Bu tür içerikleri Türkçe oynamak deneyimini çok daha derin ve anlamlı hale getiriyor. O yüzden arkadaşlar mevcut abonelerimizle birlikte toplumumuzu biraz tartalım. Battlefield serisinin yeni oyunu için Türkçe dil desteği talebimizi daha güçlü duyurmak için bunun için ben de elimden geleni yapıyor olacağım. Sim Battlefield topluluğunda Battlefield Türkçe olsun diye bir başlık kurdum. Bu nedenle arkadaşlar oyunlar sadece İngilizce bilenleri değil herkese ulaşabilir olması gerekiyor. Twitter üzerinden de konuyla ilgili paylaşmaya mevcut. Eğer siz de bu konuda benimle hemfikirseniz bu paylaşımlara destek verebilirsiniz. Sesimizi EA'ye duyurmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Nasıl destek olabilirsiniz? Steam topluluk paylaşımını beğenip yorum yaparak da ön plana çıkartabilirsiniz ve bunu yorum olarak da paylaşabilirsiniz. Sürekli aynı yorumları
atarak da değil, biraz farklı olarak da, biraz kaynaklar olarak da bu konuyu belirtebilirsiniz. Twitter'daki gönderi retweet ve beğeniye daha geniş kitlere ulaştırabilirsiniz. Kendi hesaplarınızda da #Battlefield Türkçe etiketiyle de paylaşım yapabilirsiniz. Bu konuyu geçtiysek arkadaşlar, dediğim gibi bütün bilgiler açıklama kısmına ekledim. Ve şimdi BF6 betası için yeni sızdırılan bilgiler ne diyor? Son günlerde ortaya çıkan bilgiler Battlefield Labs yapım dosyalarında BF Open Beta tarihinin defalarca geçtiği gösteriliyor. Bilgiler daha önce güvenilir sızıntılara karşımıza çıkan bir Telegram grubunun dosyalarını incelemesiyle gün yüzüne çıkmıştı. Ayrıca sızıntılara göre yeni Battlefield'i Los Angeles, Kaliforniya'da test etmek için bir yayıncının sızdırıldığına dair böyle bir bilgiler var ama dediğim gibi %100 bir haber değil veya işte sızıntı da olabilir. Yani bir kaynak varsa da ona %100 inanılması gerekmiyor. Ama şöyle bir şey var. 29 Temmuz'da EA'in yatırımcılar toplantısı var. O yüzden EA yatırımcılara vaat vermek için oyun hakkında daha çok bilgi verecek. Mesela işte çıkış tarihi olsun veya fragman veya işte beta çıkış tarihini bile verebilirler. O yüzden 29 Temmuz bayağı çok önemli bir gün olacak. Beta sadece ön sipariş verenler için mi yoksa tamamen herkes için mi açık olacak? Klasik bir open beta mı olacak? Ben açıkçası EA'in ön siparişleri teşvik edecek bazı içerikler sunmasını bekliyorum. Ama yine de bu beta tamamen herkese açık olabilir. Özellikle geliştirici ekibin toplulukla birlikte geliştirme vurgusu yapması bu ihtimali güçlendiriyor. Beta ne zaman gelebilir peki? Şu anda Temmuz ayının ortasındayız ve hala resmi bir tanıtım yapılmadı ama tahmin ettiğimiz gibi Ekim ya da Kasım ayında çıkacaksa çok yakında bir tanıtım veya hemen ardından bir beta süreci başlaması gerekiyor. 19 Ağustos'ta Türkiye saatiyle saat 21'de Gamescom Opening etkinliğinde Call of Duty Black Ops 7 resmen tanıtılıyor. Battlefield de orada olabilir. Bu oyunu doğrudan denemek direkt sizlere net bir fikir verir. Açık betalar sayesinde oyunu herhangi bir ücret ödemeden de kendi deneyiminizi yaşayabilirsiniz. Ve bu deneyimde arkadaşlar işte ön sipariş versem mi vermesem mi gibi sorusuna vereceğiniz cevabı doğrudan etkileyebilir. Ayrıca iyi bir şekilde uygulanan betalar geliştiricilere oyunlardan gerçek zamanlı geri bildirim alma fırsatı da verir. İşte özellikle harita tasarımı, silah dengeleri, XP kazanımı gibi bir sürü noktalarda topluluktan alınan geri bildirimleri çok değerlidir. Paylaştığım BF6 videolarında bu videodan sonra lütfen bakın. Bir sürü konu hakkında bilgi verdim. Konsollar olsun, sınıf sistemi, silahlar ya da işte oyun BF1 mi, BF4'e mi benziyor veya işte Modern Warfare 2019 atmosferine benziyor diye bir sürü videolar paylaştım. Lütfen o videolarda bakın. Genellikle kaynakları sürekli paylaşırım. O yüzden açıklama kısmında sürekli linkler mevcut. O yüzden dediğim gibi kapsamlı bir haber böyle izlemek istiyorsanız da, bütün bilgileri öğrenmek istiyorsanız da oluşturduğum playlistten de izleyebilirsiniz. Peki beta süresi ve olası çıkış tarihi diyelim. Eğer ki arkadaşlar beta Eylül'e sarkarsa bile Kasım ortasına kadar olan süreçte hala zaman var. Ama unutmayın, oyunun GTA 6'dan önce çıkması planlanıyor. O yüzden 2026 yılında bile çıkma ihtimali var. Yani Battlefield 6'nın çıkış tarihi o kadar çok önemli ki ya bu yıl sonu çıkacak ya da önümüzdeki yıl çıkacak. Bilmiyorum, bir kötü oyunun çıkmasını bu yılda ister misiniz yoksa adam akıllı toparlanıp da önümüzdeki sene Ocak-Şubat'ta oynanması daha mı net olur? EA'in bence burada hatası, bunu açıkça söyleyerek de kendilerini GTA 6 ile yarıştırıyorlar. EA'in CEO'su Andrew Wilson bunu direkt söyleyerek de GTA 6'dan önce çıkarmayı planlıyoruz. Yani bu demek oluyor ki zaten GTA 6'nın ne kadar çok satacağını biliyorsun ve kendi oyununu risk etmemek için de yatırımcılara vaat veriyorsun. Dediğim gibi eğer ki Battlefield 6 kötü çıkarsa burada kesinlikle EA'in suçu olur. Oyun ne zaman çıkarsa çıksın, önümüzdeki sene Haziran ayında mı çıkıyor, belirli farklı tarihlerde mi çıkıyor, adam akıllı çıksın, benim için yeterli. Peki siz Battlefield 6'dan ne bekliyorsunuz? Açık beta olursa da denemek ister misiniz? Bu oyunu satın almadan önce test etme şansı sizi heyecanlandırıyor mu? Pre-order yapmayın, direkt bırakın oyunu inceleyen insanlar olsun. Benim fikrim veya işte diğer insanların fikirlerini dinleyerek de böyle bir karar verebilirsiniz. Zaten oyun güzel olsa da bu direkt anlaşılır. Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Topluluk olarak da bu gelişmeleri birlikte değerlendirelim. Türkçe arayüz istiyor musunuz? Bu konuda da düşüncelerinizi ve videoda bahsettiğim gibi destek verebilirsiniz. Eğer bu video size faydalı olduysa beğen butonuna basmayı unutmayın. En iyiseniz de BF6 ile ilgili hiçbir şey gelişmeyi kaçırmamak istemiyorsanız da kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.